Gelecekte belki işiniz olmayacak ama geliriniz olabilir. Bu cümle ilk bakışta bir ütopya ya da korkutucu bir distopya gibi tınlayabilir. Ancak ekonomi tarihçileri için bu, insanlığın karşılaştığı en büyük kırılma noktasının özeti. Sanayi devrimi kas gücümüzü makinelerle değiştirdiğinde bizler zihinsel kapasitemizle yeni bir sığınak bulmuştuk. Peki ya şimdi? Yapay zeka zihnimizi, yaratıcılığımızı ve hatta karar verme yetimizi bizden daha hızlı ve ucuz bir şekilde taklit etmeye başladığında ne olacak? Yapay zeka, ekonominin temel taşı olan verimlilik kavramını baştan tanımlıyor. Eskiden bir avukatın haftalarca süren dosya tarama süreci veya bir yazılımcının günlerce uğraştığı kod hataları artık saniyeler içinde çözülüyor. Ancak bu verimlilik artışı beraberinde beyaz yaka krizini getiriyor. Mavi yakalıların robotlarla olan mücadelesi 50 yıldır devam ediyordu. Ancak yapay zeka ilk kez yüksek eğitimli, entelektüel sınıfın koltuğunu sallıyor. Goldman Sachs'ın raporlarına göre yapay zeka dünya genelinde 300 milyon tam zamanlı işi otomatize etme potansiyeline sahip. Bu işlerin tamamen yok olması değil, iş tanımlarının radikal bir biçimde değişmesi anlamına geliyor. Artık mesele nasıl yapıldığı değil, neyin yapılacağına karar vermek haline geliyor. Yapay zeka ekonomisinin en karanlık ve en az konuşulan yönü mülkiyet yapısıdır. Yapay zekalar gökten zembille inmedi. Onlar bizim yüzyıllardır ürettiğimiz bilgiyi, yazdığımız yazıları ve paylaştığımız görselleri yiyerek büyüdüler. Bu durum yeni bir ekonomik modeli doğuruyor. Dijital feodalizm. Dev teknoloji şirketleri, insanlığın kolektif bilgisini kullanarak devasa algoritmalar inşa ediyor ve bu algoritmalar üzerinden kira topluyorlar. Eğer veri yeni petrolse, bizler bu petrolü bedavaya veren, ancak rafine edilmiş halini pahalıya satın alan köylüler konumuna mı düşüyoruz? Ekonomik adalet, yapay zekanın kârının nasıl bölüşüleceği sorusunda düğümleniyor. Açılış cümlesine dönelim. Geliriniz olabilir ama işiniz olmayabilir. Bu bizi evrensel temel gelir kavramına götürüyor. Eğer yapay zeka üretimin %90'ını insan emeğine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilirse, ekonomik sistemin çökmemesi için paranın halka doğrudan dağıtılması gerekebilir. Bu noktada karşımıza bir boşluk çıkıyor. İnsan, işi olmadan kimdir? Modern toplumda statümüzü, saygınlığımızı ve amacımızı işimiz üzerinden tanımlıyoruz. Yapay zeka işleri yok ettiğinde sadece bir gelir kriziyle değil, bir anlam kriziyle de baş başa kalacağız. Belki de ekonomi gelecekte sadece mal ve hizmet değiş tokuşu değil, zaman ve anlam arayışı üzerine kurulu olacak. Tarih bize her yıkımın bir yaratım doğurduğunu söyler. At arabası sürücüleri işini kaybetti ama otomobil mekanikleri doğdu. Yapay zeka döneminde de prompt mühendisliği, yapay zeka etik denetçiliği veya algoritma terapistliği gibi bugün kulağa garip gelen meslekler ana akım haline gelebilir. Ancak burada bir risk var. Beceri makası. Yapay zekayı kullananlarla yapay zeka tarafından yönetilenler arasındaki uçurum hiç olmadığı kadar açılabilir. Ekonomi artık sadece sermayeye sahip olanların değil, yapay zekayı bir zihin protezi gibi kullanabilenlerin elinde şekillenecek. Geleceğin ekonomisinde fiyatlar, borsalar ve tedarik zincirleri artık insan eliyle değil, otonom yapay zekalar tarafından yönetilecek. Bu saniyeler içinde milyarlarca doların el değiştirdiği, kusursuz ama duygusuz bir piyasa demek. İnsan psikolojisinin yerini veri setlerinin aldığı bir ekonomide
Balonlar ve krizler de yapay zekanın kendi içindeki mantık hatalarından doğabilir. Ekonomik istikrar artık Merkez Bankası başkanlarının değil, yazılım mühendislerinin elindeki kod satırlarına emanet. Yapay zeka işlerimizi elimizden almayacak. Yapay zekayı kullanan insanlar, kullanmayanların işini elinden alacak. Ancak uzun vadede karşı karşıya olduğumuz şey basit bir rekabet değil, insanlık sözleşmesinin yeniden yazımıdır. Gelecekte sabah 9, akşam 17 mesaisi bir antik çağ kalıntısı olarak görülebilir. Yapay zeka bizi angaryadan, tekrardan ve ruhsuz raporlardan kurtarabilir. Ama bu özgürlüğün bedeli, mülkiyetin ve gelirin kimin elinde toplanacağına dair vereceğimiz büyük bir siyasi savaş gibi görünüyor. Yapay zeka bir tehdit mi yoksa bir kurtarıcı mı? Bu sorunun cevabı algoritmaların içinde değil, bizim elimizde. Eğer yapay zekayı sadece kârı maksimize etmek için kullanırsak, tarihin en büyük işsizlik ordusunu yaratırız. Ama eğer onu insan kapasitesini özgürleştirmek için kullanırsak, insanlık tarihinde ilk kez hayatta kalmak için çalışmak zorunda olmadığımız o büyük döneme adım atabiliriz. Gelecek geliyor. Ya onun operatörü olacağız ya da sadece verisi.